Harper genç bir kadın. Az önce kocası ona vurduğu için burnu kanamış. Sonrasında özür dileyen kocasını evden atmış. Açık olan balkon penceresinden dışarı bakarken karşılıyor bizi. O sırada balkondan aşağı düşmekte olan James'i görüyoruz. Yani kocasını. Adam aşağı doğru süzülürken ona bakan eşine adeta el sallaya sallaya aşağı düşer ve ölür. Harper hem üzgündür hem de kendini suçlu hisseder. Bu yüzden şehirden uzaklaşıp sakin bir kır evinde huzur bulmak ister. Harper'ı yolculuk yaparken görürüz. Geldiği köy gerçekten de masalsı bir yer gibidir. Yemyeşil bahçesi olan şirin bir kır evi onu beklemektedir. Harper arabadan iner inmez bahçedeki elma ağacından bir elma koparıp ısırır. Ev sahibi Joffrey gelir. Şakayla karışık yasak meyve uyarısı yapar. Kibar ve yardımsever görünür ama esprileri biraz garip kaçmaktadır. Harper'a evi gezdirir. Ev geniş pencereli, ferah ve huzurlu görünür. Fakat Harper içten içe bu tuhaf ev sahibi yüzünden hafif bir tedirginlik hissetmeye başlar. Harper ilk gün biraz yürüyüşe çıkar. Ormanda eski bir demiryolu tüneli bulur. Ses içeride yankı yapmaktadır. Bir süre kendi sesinin yankısı ile kendi kendine eğlenir. Fakat tünelin öbür ucunda aniden bir silüet belirir ve kollarını açıp vahşi bir çığlıkla ona doğru koşmaya başlar. Harper dehşete kapılır. Ormandan çıkana kadar koşar. Nefes nefese açık bir tarlaya vardığında arkasına bakar ve çırılçıplak bir adamın onu izlediğini fark eder. Harper iyice tırsar. Koşa koşa eve döner. Harper film boyunca ara ara geçmişi hatırlamaktadır. Kocasının yere çakılışından sonraki halini hatırlar. Adam bahçe çitinin yanına düşmüştür. Kolu çitin sivri demirine takılı, bir bacağı bileğinden kırık bir şekilde yatmaktadır. Yani yüksekten böyle bir yere düşüp de nasıl bu halde kalmayı başarmış bilinmez ama her halükarda korkunç bir manzara bu. Ertesi sabah Harper mutfakta çalışırken ormanda gördüğü çıplak adam evin dışında belirir. Bizimki adamı uzun süre fark etmez. Çalışmaya devam ederken arkadaşı Riley'i arar. Görüntülü arayan Riley'e evi gezdirirken nihayet pencereden dışarıdaki çıplak adamı fark eder. Adama dikkat kesilince Yusuf Yusuf etmeye başlar. Riley'e onu sonra arayacağını söyleyerek telefonu kapatıp polisi arar. Polisle konuştuğu sırada dışarıdaki adam gözden kaybolur. Harper paniğe kapılır. Etrafa bakınırken dış kapının aralık olduğunu fark eder. Aha vallahi kadın sıçtı demeye kalmadan kapıya koşar. Son anda kapatıp kilitler ama adam vazgeçmez. Kapının mektup deliğinden çamurlu elini içeri sokar ancak ne yapmaya çalıştığı anlaşılmaz. Neyse ki polis ekibi hızla gelir ve sapığı yakalayıp kelepçeler. Harper şimdilik güvendedir. Yaşadığı şoku atlatmak için öğleden sonra köyün tarihi kilisesine uğrar. Ancak içeride huzur bulmak bir yana kilisedeki garip figürler tüylerini ürpertir. Yapraklarla çevrili bir erkek yüzü kabartması ve müstehcen pozisyonda bir kadın oyması görür. Kocasını intihara sürüklediği düşüncesi içten içe Harper'ın beynini kemirmektedir. Kilisenin içinde çığlıklar atarak rahatlamaya çalışır. Tam kilise bahçesinde nefeslenirken bu kez tuhaf maskeli bir oğlan çocuğuyla karşılaşır. Yakından bakınca 20'li yaşlarda, ayağa kalkınca 15-16 yaşında görünen bu çocuk kadın yüzlü plastik bir maske takmıştır. Görüntü epey rahatsız edicidir. Velet Harper'a seslenip benimle saklambaç oynar mısın diye sorar. Harper kibarca reddedince çocuk buna sinirlenir. Kilisenin papazı gelip Harper'ı rahat bırakması için uyarır. Çocuk da Harper'a sıkıcısın aptal kadın diye hakaret edip gider. Aslında küfür ediyor da işte anlayın siz. Harper afallamış halde kala kalır. Papaz Harper'la sohbet etmeye başlar. Harper başına gelenleri ve kocasının ölümünü hüzünle anlatır. Papaz önce anlayışlı gibidir ama kısa sürede ağzından baklayı çıkarır. Kocasının ölümünde Harper'ın payı olabileceğini ima eder. Belki özür dilemesine izin verseydin kendine atmazdı gibi laflarla Harper'ı suçlu hissettirmeye çalışır. Bu kadarı fazla gelir. Harper içindeki öfkeyle papazı orada bırakıp uzaklaşır. Teselli bulacağı yerde iyice sinirleri bozulmuştur. O gittikten sonra papazın az önce destek olmak mahiyetinde Harper'ın bacağına elini koymasından büyük bir haz duyduğunu anlarız. Adam Harper'ın poposunu koyduğu yere bile hallenir. Akşamüstü Harper biraz sakinleşmek umuduyla köyün barına gider. İçerideki birkaç müşteri ve barmen dahil hepsinin yüzü ev sahibi Joffrey'e benzer halde ona bakmaktadır. Derken dün yardımına gelen polis memuru bara girer ve ona önemli bir haber verir. O çıplak adamı serbest bırakmışlar. Sözde ortada suç teşkil edecek bir durum yokmuş. Harper bunu duyunca küplere biner. Adam evime girmeye kalktı, bu normal mi diye çıkışır. Ama polis omuz silkerek yapacak bir şey olmadığını belirtir. Barda kimse de Harper'a destek olmaz. Genç kadın iyice çaresiz hisseder. Elindeki içkiyi bile bitirmeden öfkeyle mekandan çıkar gider.
Harper artık bu tuhaf yerden kaçmaya kararlıdır. Hızla evine dönüp telefonundan Riley'i görüntülü arar ve burada çok kötü şeyler oluyor diyerek köyden ayrılacağını söyler. Riley köye onun yanına gelmeye çok meraklıdır. Hemen yola çıkıp yanına geleceğini söyleyerek Harper'ı kalmaya ikna eder. Harper, Riley'e evin adresini söylemeye çalıştığında garip bir şekilde telefondaki görüntü gidip gelir. Birkaç kez tekrar arar ancak bir türlü adresi veremez. Bunun üzerine adresi mesajla gönderir. Ama yine çok garip bir şekilde Riley'den "Nerede olduğunu biliyorum zaten, orospu karı" diye mesaj gelir. Tam o an evin bahçesindeki sensörlü lambalar yanıp sönmeye başlar. Harper dışarı çıkıp baktığında barda gördüğü polis memurunu karşısında bulur. Polis memuru uzaktan öylece Harper'a bakmaktadır. Harper ne olduğunu sorsa da adam hiç cevap vermez. Işıklar yine sönünce memur bir anda ortadan kaybolur. O sırada bir ağaçtan elmalar patır patır yere düşmeye başlar. Harper Yusuf elmalara bakarken bir anda ışıklar yanar ve başka bir yönde kilisede gördüğü çocuğumsu gencin bağıra bağıra ona doğru koştuğunu görür. Harper kendini eve atar ve kapıyı kilitler. Korkudan altına edecek olmanın verdiği huzursuzlukla basar çığlığı. "Neden bunu yapıyorsunuz o çeler?" diye. Mutfağa koşup bir bıçak kapar ve soteye yatar, beklemeye başlar. O anda mutfak penceresi büyük bir gümbürtüyle patlar. Harper çığlık atarak geri sıçrar. İçeri bir karaltı girmiştir. Nasıl bir şeyse sandalyeyi devirip geri çeker. Harper kendini koridora atar. O sırada kapı zorlanmaya başlar. Ev sahibi Joffrey kapıyı zorlayarak içeri girer. Harper'ı elinde bıçakla beklerken görünce sanki çok normal bir durumun içindeymiş gibi şaşırır. Harper onun geldiğini görünce biraz rahatlar. Joffrey bağırış çağırış duyunca geldiğini söyler. Harper ona birinin içeri girdiğini söyleyince Joffrey sinirlenir ve mutfağa yönelir. Baktıklarında yaralı bir karganın yerde yattığını görürler. Yani o sandalyeyi çekenin karga olduğunu sanmıyorum ama şimdilik bunu yiyelim biz. Joffrey kargaya acımış görünmektedir. Ama Harper'dan özür dileyerek karganın boynunu çıt diye kırıp kuşu öldürür. Harper dona kalır. Joffrey pişkin pişkin "Acı çekmesin dedim" diye mırıldanır. Birkaç dönüm büyüklüğündeki bahçede sağa sola seslenerek etrafı kontrol eder. Harper ona bakarken bir anda yine ışıklar söner ve Joffrey de gözden kaybolur. Harper "Ne oluyor?" demeye kalmadan ışıklar geri gelir ve birkaç adım ötesinde yine çıplak adam belirir. Adam bildiğin çiçek açmış, bir gül gibi dikenleri falan çıkmış, özellikle kafası adeta ağaca dönüşmek üzeredir. O an film slow motion'a bağlar. Bizim çıplak, sürreal evrenler arasında mekik dokumaktan yorulmaya yüz tutmuş Harper'ın suratına avucunda tuttuğu kara hindiba tüylerini üfler. Harper burnuna pudra şekeri çekmiş gibi hallere girerek kafasındaki evrenler arasında şöyle bir tur atıp gelir. Çıplak da avel avel onu izlemektedir. Sonra Harper kendine gelip yavaş yavaş R yapar ve eve girip kapıyı kapatır. Robota bağlamış gibidir. Kapının önünde donuk halde beklerken yine mektup deliğinden içeri çıplağın eli uzanır. Adam elini delikten sokup Harper'ın eline uzanmaya çalışır. Harper o sırada hangi evrende transtadır bilinmez ama çıplağın eline tutmaya yeltenir. O an adam Harper'ı bileğinden yakalayıp kendine çekmeye çalışır. Harper çığlık atarak elindeki bıçağı adamın koluna saplar. Adam gayet relax bir şekilde Harper'ın elini bırakır. Delikten elini çekerken koluna saplı haldeki bıçak deliğe sığmaz. Ama adam bunu aldırmadan var gücüyle elini çeker. Adamın kolu gözlerimizin önünde boylu boyunca kesilir. İşin garibi Harper da gayet sakindir. Kapının önüne düşen bıçağı alıp içinde olduğu kafayı yaşamaya devam eder. O sırada içeriden rahatsız edici bir gıcırtı sesi duyulmaya başlar. Kilisedeki o maskeli çocuk mutfaktadır. Çocuğun kolu az önce kapıdaki herifin kolu gibi ikiye yarılmış haldedir. Ölü karganın kafasına daha önce yüzüne taktığını gördüğümüz kadın maskesini koymuş, kargayı masanın üzerinde ileri geri itmektedir. İlginç bir fantezi gerçekten. Çocuk umarsız bir sakinlikle bıçağını ona doğrultmuş olan Harper'ın üzerine doğru gider. Harper da geri giderek mutfaktan çıkar ve kapıyı kapatır. Tam o sırada koridorun sonundaki kapı çat diye açılır ve Joffrey'e benzeyen Harper'ın barda gördüğü adamlardan biri girip onu kovalamaya başlar. Harper üst kattaki bir odaya kendini atıp kapıyı kapatır. Ne hikmetse filmde kovalayanın suratına kapıyı kapatmak yeterli. Kovalayan hemen peşini bırakıyor. Ama bu defa öyle olmuyor. Harper usulca geri çekilirken odanın kapısı aralanır. İçeri papaz girer. Evet, önce Joffrey, sonra sırasıyla çıplak, maskeli çocuk, bardaki adam, şimdi de papaz. Hepsinin ortak noktası ne peki?
Hepsi birbirine benziyor bunların. Bir de hepsinin eli çıplağın yarılan eli gibi. Gerçi Joffrey'in son halini henüz görmedik. Neyse bizim papaz adeta patlamaya hazır bir penis gibidir. Osuruktan teyyare şeyler anlattıktan sonra Harper'a yanaşır. Bıçağını aldırmadan onu öpmeye çalışır. Bir an "Lan Harper, yelkenleri indiriyor musun?" diyecekken kadın bıçağı sokar papaza. Sonra çöp gibi bir kenara iter. Kendini evden dışarı atar. Can havliyle koşup bahçedeki arabasına atlar ve topuklar. "Oh, nihayet kurtuldu" diyecekken bu defa karşısına Joffrey çıkar. Arabayla hızla giderken Joffrey'i bir güzel ezer. Herhalde bu tımarhane benzeri köyde Harper'a hem masum gözüken bu Joffrey olacak ki suçluluk duygusuyla arabayı durdurur. Joffrey yavaşça kalkıp arabaya yanaşır. Kapıyı açıp Harper'ı saçlarından tuttuğu gibi dışarı atar. Sonra anlamsız bir şekilde arabaya kendi binip gider. Harper da mal gibi kalır öyle. Sonra anlarız ki Joffrey loading olmaya gitmiş. Biraz daha geriden geleyim, daha etkili vururum diye ileriden dönüp gelmiş. Büyük bir yaygara kopararak araçla Harper'ı kovalamaya başlar. Harper gerisin geri eve kaçar. Son anda kendini az önce çıktığı bahçeye atar. Joffrey ise bahçe kapısı önündeki saksıya çarpıp arabayı pert eder. Harper sendeleyerek kalktığı sırada bahçenin karanlığında yeniden bir kıpırtı olur. Artık kafası bir ağaca dönüşmüş olan çıplak adam kapıdan girer. Çıplak ağır aksak yürürken bileği tuhaf bir açıyla kırılır. Tıpkı ölen James'in kırık ayak bileği gibi. Harper son dehşet dalgasında yaşarken bu doğaüstü yaratık aniden yerde kıvranmaya başlar ve hazır olun, adam doğurmaya başlar. Hem de ne doğurma? Zincirleme doğum tamlamasını tetikler. Mabadından bebeğimsi adamımsı bir şey çıkar. Anlarız ki çıplaktan fırtlayan kişi o maskeli çocuktur. Harper ne yapacağını şaşırmış halde bunu izlerken çocuk da bir anda sancılanır ve o da doğurmaya başlar. Bu defa mabadından değil göbeğinden kanlar içinde başka bir insan çıkar. Kilisedeki papaz. Evet, bitmedi. Devam. Bu defa da papaz yerde sürünürken karnı şişer. Derken ondan da ev sahibi Joffrey doğuverir. Biz daha ne olabilir derken Joffrey de kıvranmaya başlar. Bu defa doğan şey ağzından gelmektedir. Önce mabat, sonra göbek, şimdi de ağız. Ne fantezi ama. Joffrey kimi doğuruyor peki? Belki çoğunuz cevabı tahmin ettiniz. Benim de hiç şaşırmadığım bir şekilde Harper'ın ölü kocası James tabii ki de. Evet, bu adamlar birbirini matruşka bebek misali doğura doğura en sonunda James'i geri getiriyor. Gördüklerimiz karşısında midemiz bulanıyor ama gözlerimizde alamıyoruz. Yeni doğan James, anadan hüryan, kırık ayak bileği ve kesik kolu ile Harper'ın karşısına gelir. Kanlı vücudu ile ne haber, günün nasıl geçti der gibi koltuğa oturur. Harper sersemlemiş halde titreyerek sorar, ne istiyorsun benden? James buz gibi bir ifadeyle yanıtlar, senin sevgini. Yok devenin nalı. Harper bu cevaba karşı sözsüz kalır. Artık mücadeleyi bırakır. Sabah olunca Riley köye gelir. Evi ve bahçeyi darmadağın kan revan içinde bulur. Bahçede Harper'ı otururken görünce şoke olur. Harper ona sadece yorgun bir gülümsemeyle karşılık verir. Film burada sona erer. Şaka gibi. Yani bu bütün olanlar gerçekten oldu mu? Biz de ne izledim ben az önce diye kendimize böyle sorarız. Var mı aranızda Harper gibi böyle bir tatile gönüllü olan? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.